Herkese merhaba. Bu video sizleri Türkiye'den başka bir kıtaya götürecek, hatta okyanusları aşmamız gerektiği için uçak yolculuğuyla aktarmasız olarak 11 saat kadar sürüyorken aktarmalı olarak bir gün süren dünyanın Rusya'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip olan ikinci ülkesi Kanada ile buluşturuyoruz. Kanada'nın toplam yüz ölçümü 9 milyon 980 bin kilometre karedir. Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 13 katı. Bu nedenle toplamda 6 farklı saat dilimi olan Kanada, Türkiye'nin 7 saat gerisinden geliyor. Ayrıca ülke doğudan batıya yaklaşık 6.000 kilometre civarında bir genişliğe sahip. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılacak uçak yolculukları yaklaşık 6 ila 6,5 saat sürüyor. Bu devasa büyüklüğüne rağmen Kanada topraklarının %90'ı hiçbir şekilde kullanılmıyor. Yani ülkenin sadece %10'luk kısmında yerleşim var. Bu, Kanada yerleşim yoğunluğunun en az olduğu ülkelerden biri. Ülkenin büyük şehirleri doğu kısmında yer alıyor. Kanada, Cumhuriyet ile yönetilir. Anayasası 1867'de kabul edilmiştir. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda Kanada'nın da kraliçesidir. Kanada son derece zengin, tabi kaynaklara sahiptir. Geniş alanlara yayılan verimli topraklar, ülkeyi saran orman kuşakları, zengin balıkçılık sahaları ve maden yatakları çok çeşitlidir. Kanada en çok buğday yetiştiren ülkelerden biridir. Buğday ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sırada gelir. Kanada'da otlakların ve meraların çokluğu sebebiyle hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. Kanada'nın bayrağı ortasındaki büyük yaprak figürüyle oldukça akılda kalıcıdır. Bayrakta kırmızı fonun ortasında beyaz bir kare ve bu karenin içinde 11 uçlu kırmızı bir akçaağaç yaprağı bulunur. Kanada'nın başkenti sanılanın aksine pek bilinmeyen ve dünya üzerindeki en soğuk ikinci başkent olan yaklaşık 1 milyon nüfuslu Ottawa şehridir. En popüler şehri olan Toronto ise yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusuyla yüz ölçümü açısından en büyük olanı. En uzun caddesi de Toronto şehrinde yer alıyor. Yonge Street adındaki cadde 1790'lı yıllara uzanan tarihiyle Guinness rekorlarına adını yazdırmıştır. Tamı tamına 56 kilometre uzunluğundaki cadde Ontario Gölü'nden başlıyor. Arabayla yaklaşık 40 dakikada, yürüyerekse ancak 9 saatte bitirebilirsiniz. En çok bilinen ikinci en kalabalık şehir olan Montreal ise yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusuyla Amerika kıtasının en Avrupalı şehri unvanını taşıyor. Öyle ki Montreal, Paris'ten sonra en çok Fransızca konuşulan şehir. 37 milyonluk nüfusunun yaklaşık %16'sı 65 yaş ve üzerinden oluşuyor. Bu nedenle ülkenin yaş ortalaması 41'e gelmekte. Ortalama evlilik yaşı ise erkeklerde 29 iken kadınlarda 27'dir. Ayrıca ülkede eşcinsel evliliklerde yasal. Halkın 3'ü kendini beyaz olarak tanımlarken Asyalılar nüfusun %14'ünü, yerler ve aborjinler %5'ini, siyahiler %3'ünü, Latin kökenliler ise %2'sini oluşturuyor. Sıcak bir iklime alışkınsanız, ömrünüz boyunca hep Türkiye gibi ılıman iklim bölgelerinde bulunduysanız Kanada'daki iklim durumu keyfinizi epey kaçırabilir. Çünkü ülkede yılın yarısından fazlası oldukça soğuk geçiyor. Öyle ki Kanada'da 4 mevsim durumu pek yok. Toronto gibi şehirlerde her yıl 7 aya kadar soğuk kışlar ülkeyi terk etmiyor. O halde Kanada'da yaşamak isteyen bir insan soğuk hava şartlarına mutlaka kabullenmelidir. Ancak şuna da dikkat edin. Kanada Türkiye'nin 10 katından daha büyük bir ülke olduğu için eyaletlere bölünmüştür. Bu eyaletler arasında yaşam koşulları, kiralar, market masrafları gibi şeyler değişkenlik göstereceği gibi iklimde de değişkenlikler olabiliyor. Örneğin yılın aynı ayı Kanada'nın iki uç noktasında yaşayan iki aile kışı daha farklı sertliklerde geçirebilir. Tıpkı Kars'taki Şubat ayıyla Mersin'deki Şubat ayının aynı soğuklukta geçmemesi gibi. Bu ülkenin dünyanın en güvenli ve gelişmiş ülkelerinden biri olmasına şaşmamalı. Teknolojiye dayalı endüstrisiyle Kanada, biyoteknoloji ve eczacılık alanlarında dünya lideri arasında. Ayrıca ABD ve Rusya'nın ardından uzaya çıkan 3. ülke olan Kanada, yeraltı kaynakları açısından da oldukça zengin. Kanada'ya gidip de iş bulmayan pek kimse yoktur. Bu ülkede iş bulmak gerçekten de çok kolay.
Ve üstelik kendinizi çok iyi derecede geliştirmiş olmanıza da gerek yok. Hemen her iş sahasında mutlaka bir iş gücü açığı var. Ülke aşırı derecede büyük olduğundan, üretkenlik de bir o kadar fazla olduğundan ellerindeki 35-40 milyon insanla bu kadar işe yetişemiyorlar. Bu anlamda Kanada, hayata sıfırdan başlamak isteyenler için fırsatlar ülkesi tanımının en doğru yapılacağı ülkedir. Siz bir şirkete ciddi iş başvurusu yaptığınızda sizi profesyonel olarak değerlendirebilmeleri için iki şeye çok dikkat ediyorlar. Birincisi, CV'nizdeki Kanada'da almış olduğunuz bir eğitimin olup olmadığına, ikincisi ise Kanada'da herhangi bir çalışma tecrübenizin olmadığınadır. Şayet bu iki kriterin ikisi de sizde yoksa, sizi daha az gelişmiş ülkelerde kendinize kattığınız birikimler Kanada için yeterli görülmüyor ve maaşınızın miktarı en aşağı tutardan başlıyor. Netice itibariyle Kanada'da profesyonel bir meslekte ilerleyip güzel paralar kazanabilmeniz için birkaç yıl orada tecrübe edinmeniz şart. Ülkede aylık ücretler saatlik ücret bazında belirleniyor ve bu da eyaletten eyalete değişiyor. Çalışma şartları açısından da çoğu Avrupa ülkesinden ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden bile daha sosyal ayrıcalıklar sunuyor. Kanada, örneğin çalışma saatleri 8 saati geçmiyor ve geçerse de her saatin parasını mesai ücreti olarak alabiliyorsunuz. Ya da bir düğün veya doğum yaparsanız birkaç ay ücretli izinler alabiliyorsunuz. Ama benim hayat tarzım sosyal devlet anlayışından öte eğlence dolu bir ülke arayışı diyorsanız Kanada beklentilerinizi tam anlamıyla karşılamayabilir. Çünkü Kanada Avrupa ülkelerindeki gibi eğlence sektörünün çok aktif olduğu bir yer değil. Kanada'daki insanların eğlence anlayışı uçsuz bucaksız, el değmemiş ormanlarda yürüyüş yapmak, parklarda bisiklet sürmek gibi boğa sporlarına yöneliktir. Yani insanlar daha çok kendi halinde vakit geçirirler. Kanadalılar çok alkol tüketmeyi sevmezler. Kamuya açık bir yerde içki içmek yasaktır. İstenilen her yerde içki içilemez. Kanada, aborjinlerin binlerce yıl boyunca yaşadığı bir bölge olmuş. Ancak 15. yüzyılın sonlarında İngilizler ve Fransızlar Atlantik kıyısı civarında ilk kolonilerini kurmuş ve bölge zamanla tamamen İngilizlerin kontrolü altına girmiş. Ancak Birleşik Krallık bugünkü Kanada'yı çeşitli iç savaşlar sonucu 18. yüzyılın sonlarına doğru kaybetmiş. Ülkenin ismi ise Fransız kaşif Jacques Cartier'in yerlileri yanlış anlamasıyla bulunmuş. Bu kaşifin yerel bir köy anlamına gelen Kanada'yı yanlış anlamasıyla birlikte ülke adı literatürde Kanada olarak yer almaya başlamış. Ülkenin para birimi Kanada doları. Bugün bir Kanada doları yaklaşık 26 Türk lirasına karşılık geliyor. Ülkedeki en yaygın din ise yaklaşık %60'lık oranla Hristiyanlıkken %3,2'lik oranla İslamiyet, %5 oranında diğer dinler var. Buna karşılık Kanada nüfusunun yaklaşık %20 ila %25'i hiçbir dine inanmıyor. Öte yandan dünya kutup ayısı nüfusunun yaklaşık %60'ına ev sahipliği yapan Kanada, kutup ayısı fazlalığından dolayı ülkece enteresan önlemler almakta. Örneğin kutup ayıları için yapılmış bir hapishane bile var. Churchill adlı kasabada eskiden uçak hangarı olarak kullanılan yapı sonbahar aylarında göç ederken yolu bu kasabaya düşen ve evlere girerek yiyecek çalan kutup ayıları için hapishaneye çevrilmiş. Göç zamanı nüfusu kasaba halkının 2 katına ulaştığı için yerel halk açısından bir tehdit unsuru haline geldiğinden böyle bir önlem alınmış. Aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinde evlerin ve arabaların kapılarını kilitlemek kesinlikle yasak. Yani Kanada'da yaşıyorsanız olası kutup ayısı saldırılarından insanların kaçıp kurtulabilmeleri için arabanızı ve evinizi daima ulaşılır tutmalısınız. Kanada tam bir dinozorlar ülkesi. Alberta eyaletinde yer alan Dinozor Eyalet Parkı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Dünyanın en büyük dinozor mezarlıklarından biri olan bu bölgede 75 milyon yıl öncesinde olduğu düşünülen fosiller var. Dünyanın en görkemli doğa olaylarından biri olan kuzey ışıklarının ise en net ve en yakın görüldüğü yer Kanada. Yeryüzünün manyetik alanıyla güneşten uzaya saçılan parçacıkların oluşturdukları
etkileşim olarak açıklanan ve Kuzey Kutbu'na yaklaştıkça artan bu renk şöleni özellikle Kasım ve Şubat ayları arasında yeşilimsi bir parlaklık ve bazen de soluk bir kırmızımsı gökyüzünü aydınlatıyor. Son olarak gelin sizinle dünyanın en sıra dışı otellerinden birine gidelim. Quebec eyaletine yer alan Glace Oteli, Kuzey Amerika'nın tek buzul oteli. Toplam 30.000 ton kar ve 500 ton buz kullanılarak her sene tekrardan inşa ediliyor. Yapımı yaklaşık 6 hafta süren otel her yıl farklı bir konsepte bürünüyor. Gördüğünüz gibi Kanada hakkında sıra dışı sayılabilecek birçok konu var. Kendine has özellikleriyle eşi benzeri olmayan dünyanın diğer coğrafyaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.